O kadar güzel bir mekan ki bu tepelerin her birinde ayrı bir tarih yatıyor arkadaşlar. Burada kale var. Gördünüz mü? Tam burada çok kuvvetli bir şekilde sinyal var. Hoppa. Bu tamam. Oo, gel. Bakın, aha. Bunlar ne? Bir dakika. Merhaba arkadaşlar, ben Define Cener. Araziye geldim. Güzel bir günde yine sizlerle beraberim. Videoya başlamadan önce like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çok farklı bir bölgedeyim. Zirvelerdeyim. O kadar güzel bir mekan ki bu tepelerin her birinde ayrı bir tarih yatıyor arkadaşlar. Burada kale var. Cenevizlere ait bir kale var. Mahzenlerin olduğu bir tepe var. Videoda uzamadan hemen biz hazırlığımıza başlayalım. Burada bir arama yapalım bakalım. Şimdi alan taramayı çıkartayım. Şu bulunduğum bölgede bir tane koltuk taşı gördüm arkadaşlar. Koltuk taşını gördükten sonra da dedim ki burada arama yapılabilir. Yani alan taramayla bir şey kalmış mı, soygun yememişse eğer, buralarda bir şey varsa arama yapabiliriz diye hazırlığımızı yapalım. Focus X1 arkadaşlar. Şu an sinyal tarıyor. Çok fazla taramadı arkadaşlar. Niye? Çünkü yakın bir yerde bir sinyal vardı, hemen algıladı. Bakın tam şu yönde. Koltuk taşı da zaten tam bu tarafta. Şimdi bakın o tarafa doğru da gideceğim. Ben oraları bir inceleyeceğim ama alan taramayla 2-3 ayrı noktadan bir sinyal taraması yapayım. Bakalım ne olacak, ne bitecek. Nokta burası. Buraya çekiyor. Tam şurada arka tarafta buraya gelişte bir koltuk taşı vardı. Şimdi arkadaşlar burada böyle hafiften bir işlem yapılmış. Yani defineciler burayı daha önce bir yoklamış. Şurası biraz kazılmış. Bir de şurası biraz kazılmış. Çünkü buradaki taşları kenara doğru atmışlar. Burada bir çalışma yapmak için hazırlık yapmışlar. Belki de çalışamadan yarım bıraktılar. Artık sebep nedir bilemem. Ama buraya bir defineciler gelmiş arkadaşlar. Uğramışlar. Çünkü koltuk taşını muhtemelen başkaları da fark etmiş. Şimdi alan tarama burada. Tam şu noktayı çekiyor. Buraya dedektörle bakacağım. Konrad GR4 pulse dedektör modunda. Buraya bakacağım. Yakındaysa malzeme direkt çalışma yaparım. Yakında değilse üstünden görüntüleme probuyla 3D zemin altı tarama modunda bakmaya çalışacağım. Bir şey var mı yok mu hep beraber izleyeceğiz arkadaşlar. Birazdan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, görüntüleme cihazımı çıkardım, kurdum. Dedektör başlığı taktım. Pulse dedektör. Şimdi arkadaşlar menüye giriyoruz. Bakın aşağı indiğimizde alt okla yukarı doğru şöyle çıkayım, hassasiyet var. Hassasiyeti yükselteyim. Hatta şöyle yapalım. Bakın hassasiyet en kısıkta şu anda. Tamam mı? Buradan çıkış yaptım. Şimdi arama yapacağım. Toprakta hassasiyet en kısıktayken 40 santimde algılıyorsa kayalık alanda bu derinlik düşer. Mesela 20 santime kadar düşebilir. Kayalıkla topraktan alacağı sinyal mesafesi değişebilir. Kayada daha zor algılama yapar. O yüzden ne yapacağım? Şimdi hassasiyet en düşük modda bir arama yapacağım. Bakalım sinyal alacak mı? Sonradan da hassasiyeti yükseltip de bakacağım buraya. Kayalarda ne kadar derine gittiğini görmüş olacağız hem. Tamam, burada muhtemelen daha önce defineciler burada kurcalamışlar. Şurada yüzeyde bir şey olabilir. Orayı da bir çapalayacağım ilk önce başlamadan videoya. Buradan bir sinyal alıyor. Şimdi bakın buraya bakıyoruz. Burada zayıftan bir sinyal var. Şuraya doğru biraz kuvvetli geliyor sinyal. Şimdi hassasiyeti yükselteyim.
Tam bu kısımda bir zayıf sinyalimiz var. Hassasiyeti yükseltelim bir daha. Dedektör modu. Kalibrasyon yapılıyor. Tamam, şimdi hassasiyeti sona kadar aldım. Bu şekilde bakalım bir de. Şurada tam burada kuvvetli bir sinyal var. Burayı açacağım. Bir de ayrıyetten bakın bu sefer biraz önceki zayıf sinyali şu anda daha kuvvetli bir şekilde almaya başladı. Gördünüz mü? Tam burada çok kuvvetli bir şekilde sinyal var. Ben şu alt kısımdan şüphelenmiştim. Cihazı buraya bir koyalım. Şimdi size olayı anlatayım. Arkadaşlar bakın şimdi. Alan tarama buraya çektiğinde ben şuradan şüphelendim. Dedim ki burada bir kasa gibi yer var. Zamanla bu kayalıklar böyle bir patlama yapmış. Burası açılmış gibi geldi bana. Hani böyle kırılmış, dağılmış yani girişi. Öyle diye düşünmüştüm ama tam şu kısım, bakın. Şurayı görüyor musunuz? Buraya böyle kapak gibi tek tek yerleştirilmiş gibi duruyor zaten. Bu kayalar buradan kesilmiş. Şöyle. Aynen. Bu kayalar buradan kesilmiş arkadaşlar. Muhtemelen içine bir kasa yaptılar. Tekrar kapattılar, önüne yapıştırdılar. Zamanla da horasanları dökülmüştür. Zaten horasanın, bakın arkadaşlar şurada nasıl belli, görüyor musunuz? Sıvadan kalma izler bunlar. Sarı sarı. Normalde kayanın rengi gri ama bu kısımlar sarı. Yani bu da burada bir işçiliğin olduğunu bize onaylamış oluyor. Evet, şimdi ne yapalım? Yavaş yavaş, hiç videoyu stoplamadan devam ediyorum arkadaşlar. Bakın cihaz buradan sinyalini aldı. Bakalım içeriden bir şey mi var? Yoksa minerale mi öttü? Hem de cihazın nasıl bir işe yaradığını görmüş olalım. Öncelikle buraya başlayacağım. Buradan bir sinyal aldı. Benim tahminimce buradan yüzeysel sinyal aldı arkadaşlar. Burada bir metal atık var diye düşünüyorum şimdi. Evet. Şu an burada görünürde bir şey çıkmadı. Yani burada da bir değerli eşya olma ihtimali var. Ama alan tarama altın modunda buraya çekti arkadaşlar. Yani değerli burada var.
Dedektör burada öttü ayrıyetten. Burada değerli değersiz yani şöyle demir harici bir şey var. Bakır olabilir, gümüş olabilir ya malzeme hediye bir şey olabilir gene define tarzında ya da definecilerden daha önce burada birisi belki künyesini düşürmüştür, bir şey olmuştur. Burada bir sinyal algıladı cihaz ama demir algılamadı. Biz buraya çalışma yapalım. Uf, yordu burası. Şu kayaya çalışacağım arkadaşlar, şu kısma tam ortaya. Burası da aklıma takıldı. Önce şuraya da hemen düşüreyim. Hem çalışma yaparken ayağımıza gelmesin kayalar. Şuraya bir pointer tutayım bakalım. Burada biraz derinde bir şey var ama burayı da videonun sonunda çok uzamazsa video eğer burayı da kurcalayıp eklerim videonun arkasına arkadaşlar. Şimdi biz asıl noktaya başlayalım artık. Siz de heyecanlanmayın. Ben de bir an önce merakımı gidermek istiyorum. Şuradan alttan hoppa vay vay vay. Şuna bak. Böyle resmen kapak. Çek. Al. İçinde bir şey var mı? Yok. Bu biraz oynuyor gibi.
Ha bir dakika şimdi. Burası şu anda temin burayı çekişledim ya. Buraya da birkaç vurdum. Burası şu anda böyle hazırlanmış. Levye ile hepsi aşağı inecek. Kendime dikkat ederekten şimdi bu kayaları yollayalım bakalım. Arkasından nasıl bir manzara çıkacak, ne bekliyor bizi hep beraber görelim arkadaşlar. Hoppa. Bu tamam. Oo, gel. Bakın, aha. Bunlar ne? Bir dakika. Pointer'ımız nerede? Hemen arkadaşlar izleyin bak neler oldu. Burası var ya, Şampiyonlar Ligi. Bak hemen alalım şöyle. Of. Şuna bakın. Bir tane burada. Ben hemen gördüklerimi hemen tek tek alayım. Bir tane burada. O yanında bir tane daha varmış. Bunun devamı. Bakın şurada bir tane daha var. Of, gümüş çıktı. Bir de hangi renk çıktı arkadaşlar? Şu hangisi, hemen söyleyin arkadaşlar. Başka bir şey var mı? Burada da bir şey ötüyor. Şurada da bir şey ötüyor. Bir saniye. Burada. Hop, tamam. Onu da yakaladık. Bunun diğeri, eşi. Vay, 2 tane. Şu sarılar 2 tane arkadaşlar. Bunlar herhalde eş. Bu gümüş 2 tane. Bu neymiş? Bu da galiba gümüş ya da bronz herhalde. Bir tane yüzük. Bunlar kolye mi? Küpe mi arkadaşlar? Şunlara bakın. Yalnız bunlar var ya, çok eski takılar ha. Böyle yani Bizans, Roma falan değil sanki. Medeniyet işi gibi duruyor arkadaşlar. Üzerindeki figürlere, şekillere bakar mısınız? Neyse, biz şimdi bunları hemen kenara ayıralım. Şöyle. Başka var mı dökülen? Elimdekileri böyle kaldım. Bu elim hiç kımıldamıyor şu anda. Şuraya biraz daha bir bakalım. Direkt ne varsa saçıldı yerlere. Düşüyorduk asla. Vay. Şunları şöyle alalım. Burada bir şey görünmüyor başka. Kasa burasıymış arkadaşlar. Zaten direkt açıldı kolay bir şekilde. Bakalım daha içeri devam ediyor mu? Başka bir şey daha olmasın? Bak şuraya da gösterebilir misin? Bakın arkadaşlar, oksiti görüyorsunuz mu? Yeşermiş. Bu malzeme burada. Tam şuradan bir yerden döküldü muhtemelen. Biz açtığımızda şuradan lak aşağı indi. Buralar hafif oksit yapmış. Hava aldığı için arkadaşlar çok fazla yeşerme yapmamış malzemeler. Altın zaten arkadaşlar sarı, bildiğiniz üzere. Şu sarı var ya arkadaşlar, 5000 senede geçse hep sarı. Hiç renk değiştirmiyor. Yani bunun bir bilimsel açıklaması var. Bazıları gelip altın niye oksit yapmamış diye yorum yapıyorlar. Yani öyle yorumlardan kaçının arkadaşlar. Gerek yok, çünkü altın en değerli ve en kaliteli maden olduğu için zaten en değerli ürün olarak geçiyor. O yüzden bunun rengi hiçbir zaman sarıdan başka rengi geçmez arkadaşlar. Şimdi bunu şuraya koyayım ben hemen çantaya. Şunu da açmaya çalışacağım arkadaşlar. Ondan sonra dedektör tutarız. Bakalım daha devamında bir şey var mı yok mu görürüz. Yalnız bunlardan ben kaçamam, takıda düşersem. Şöyle ileri atalım böyle. Bu da geliyor. Tuzak olmasın komple iner aşağı burası. Burası var ya, çok zor bir yere benziyor ama ben açabilir miyim arkadaşlar burayı?
He? Ne diyorsunuz? Hadi şey yapalım. Ne deniyor ona? Anket. Defineci Yener burayı açabilir mi? Açamaz mı? Ben ilk oyu ben söylüyorum arkadaşlar. Açabilir miyim, açamaz mıyım diye bana soru sorarsa ilk soruyu söylüyorum arkadaşlar. İlk cevabı açamam. Sıkışmış olabilir. Ya açarım da hani bu videoya yetişir mi o konuda bir şey diyemem. Ama ben burayı değil arkadaşlar, burada kayaları komple böyle aşağı indiririm. Yani öyle bir tekniğe sahibim, hiç merak etmeyin.
ne inatçı be. Evet. Paydos saati. Arkadaşlar bunu ortadan balyozla ya da şarjı hiltiyle şarjı kırıcıyla ikiye bölmem lazım şu ortadan böyle. Yani bu çıkar ama gene uğraştırır. Hiç uğraşmak yerine bu videoyu yavaş yavaş sonlandırayım burada. Çünkü kameraman şu an kafası çok güzel ayakta duramıyor. Böyle sağa sola gidiyor arkadaşlar. O yüzden. Şimdi buraya daha sonra geleceğim mutlaka. Genelde böyle diyoruz ama geliyoruz ya imkan olmuyor. Ulaşamıyoruz oraya. Hadi sonra yaparız diyoruz. Bazen geliyoruz boş çıkıyor. Devamını boşuna yüklemek istemiyorum. Ama bu videonun devamını şunu kıracağım. Boş da çıksa dolu da çıksa size yayınlayacağım arkadaşlar bu videoyu. Buraya mutlaka geleceğim. Şuradan 2 tane şarj itiyle delik atsam, çekişle 3 kere vursam veya balyozu da getirsem mesela o gün. Hiç cihaz getirmeme gerek yok. Nokta belli zaten. Sadece şarj itiyle balyozla gelip buraya kırıp bunu aşağı düşürdüğümde her şey meydana çıkar. Bu videonun devamı gelecek. Evet. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş sonlandıralım. Güzel bir malzeme aldık buradan. Bir hediyeydi sanırım burası. Eşkıya işi olabilir. Bu bölgede eşkıya çok kalmış çünkü. Yani buradaki definelerin çoğu arkadaşlar başka yerden medeniyet zamanından mezarlardan, Ermeni, Rum mezarlarından eşkıyanın çalıp da toparlayıp getirdiği, saklama yaptığı yerler buralar. Ben bunu eşkıya işi diye düşünüyorum. Ama buradan aşağıda böyle bir büyük mezar odası gibi veya doğal kayaya yapılmış tümülüs de olabilir. Yani burası, bu bölge çok önemli bir bölge. Çok video uzamasın diye şu an fazla detaya girmiyorum. Güzel bir hediye aldık. Güzel bir video oldu benim için. Siz de umarım beğenmişsinizdir. Burada artık yavaş yavaş sonlandırayım. Bir sonraki define macerasında görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın.